Bugün hepimizi şöyle bir durup düşündürecek bir soru var masada. Kocanın milleti olur mu yahu? Şimdi bu soru size belki basit gelebilir ama aslında arkasında yatan hikaye o kadar derin ve sarsıcı ki. Hadi o zaman dalalım bu konuya. Her şey bir çiftin geleceğini yerle bir eden bir kararla başlıyor. Zalimce bir hükümle. Düşünün, bu sözleri bir baba söylüyor, hem de hiç duraksamadan. Peki ama nasıl oldu da bu noktaya gelindi, bu kadar yürek yakan, bu kadar kesin bir hüküm nasıl verildi? Şimdi gelin filmi biraz başa saralım. Her şeyin ne kadar umut dolu başladığı o ilk günlere gidelim. Kalpten kalbe uzanan o yola birlikte bakalım. Her şey çok hızlı başlıyor. Kadın daha ilk görüşmede karşısındaki adamın ebedi hayat arkadaşı olabileceğini hissediyor. Yani öyle güçlü, öyle anlık bir bağ ki bu. Hani derler ya kader diye. İşte tam da o his. Bu his tek taraflı da değil tabii. Duygular hızla karşılık buluyor, büyüyor. Daha üçüncü buluşmalarında adam da içinden diyor ki aradığım kadın bu galiba. İşte o an kalpten kalbe giden o yol tamamen açılmış oluyor. Ama şöyle düşünmeyin, sadece duygularıyla hareket eden bir çift değil bunlar. Gayet aklı başında insanlar. Aşkın her zaman yetmeyeceğini de biliyorlar. Oturup konuşuyorlar, her şeyi tartıyorlar ve görüyorlar ki evet, birçok açıdan birbirlerine denkler. Şimdi hikayede öyle bir ana geliyoruz ki aralarındaki o sağlam bağın ilk büyük sınavı verilecek. Her şeyin değişebileceği o kırılganlık anı. Ben Kürt'üm sorusunun sorulduğu o an. Adam aslında çok basit bir gerçeği söylüyor ama biliyor ki bu gerçek bazıları için her şeyi değiştirebilir. O yüzden o kritik soruyu soruyor. Ben Kürdüm. Bu senin ve ailen için bir sorun olur mu? Ve kadının cevabı işte asıl inanılmaz olan bu. Öyle derin, öyle inanç dolu bir cevap veriyor ki bu sözleri duyunca adamın yüreği nasıl ferahlamıştır düşünsenize. Aralarındaki o bağ işte o an daha da perçinleniyor. Her şey harika gidiyor gibi görünüyor değil mi? Ama işte o güçlü, o samimi bağ ne yazık ki bir duvara tosluyor. Aileden gelen o soğuk ön yargı duvarına. Ve bu çarpışma domino taşları gibi herkesi devirecek bir üzüntü zincirini başlatıyor. Bakın bu zincir nasıl işliyor? Çok çarpıcı. Bir kişinin ön yargısı nelere yol açıyor görelim. Anne, babanın kararını kızına söylüyor, üzülüyor. Kız, hem reddedildiği için hem de bu haberin sevdiği adama vereceği acıyı düşündüğü için kahroluyor. Adam ne olacak? O da sevdiği kadının bu kadar üzülmesine kahrolacak. Yani herkes bir diğerinin acısıyla daha da çok acı çekiyor. Acı resmen katlanarak büyüyor. Kız sonunda durumu anlattığında adamın tepkisi ne oluyor biliyor musunuz? Şaşırmıyor. Çünkü bu Kürt olduğu için ödediği ilk bedel değil. Ta ilkokul yıllarına gidiyor aklı. Şivesiyle dalga geçilmesi. O an boğazına oturan yumru hala orada. İşte bu noktada adamın karakteri devreye giriyor. O kadar olgun davranıyor ki kızı teselli ediyor ve babası hakkında tek bir kötü söz bile söylemiyor. Kız bu tavrı görünce ne oluyor? Adama olan sevgisi, saygısı, muhabbeti ikiye katlanıyor. Aslında kızı yıkan şey sadece reddedilmek değil, babasının o adamla tanışmaya bile tenezzül etmemesi. İşte ön yargının en acımasız tarafı bu. İnsanı karakteriyle değil, bir etiketle yargılamak. Peki o zaman soralım, bu etiketlerin, bu kalıpların dışında iyi bir koca kimdir aslında? Bakın bu sorulara. İnsaniyetli mi, merhametli mi, sorumlu mu, seviyor mu? Babanın Kürtlerden koca olmaz lafının ne kadar boş, ne kadar temelsiz olduğunu gösteriyor bu sorular. Çünkü iyi bir eş olmanın milleti, kökeni olmaz ki. İnsaniyet olur, merhamet olur, sevgi, sorumluluk olur. Bunlar evrensel şeyler. Yazar da tam olarak bunu söylüyor zaten. Bir erkeğin iyi bir koca olup olmamasının onun etnik kökeniyle zerre kadar alakası yoktur diyor ve ekliyor. Ben Türk, Kürt, Laz, Tatar her milletten iyi koca da gördüm, kötü koca da. Peki bu hikaye nasıl bitecek? Yazar diyor ki bu topraklarda defalarca yaşandı, yaşanıyor ama sonu henüz yazılmamış. Bu hikaye nasıl bitmeli diye düşünürken yazarın aklına çok sarsıcı bir film geliyor. American History X. Bilirsiniz, nefretin ne kadar derin ve yıkıcı olabildiğini anlatan o film. Bu referans aslında meselenin sadece bir aile içi anlaşmazlık olmadığını, çok daha büyük bir ön yargı ve nefret sorununun parçası olduğunu gösteriyor bize. Ve sonunda hikayenin sonu açık bırakılıyor, top adeta bize atılıyor. Soru sadece bu hikaye nasıl bitmeli değil, asıl soru içinde yaşadığımız bu dünya ile ilgili, daha da önemlisi belki de şu, kendi çevremizde yaşanan böyle hikayelerin sonunu değiştirmek için biz ne yapabiliriz? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum.